Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Ömer ve Kıvılcım bir daha ayrılmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Heyecanın bir an bile düşmediği bölümün ardından yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak etmeye başladık. İlk olarak Kıvılcım ve Ömer'le videomuza başlayalım. Son bölümde hayatlarının şokunu yaşayan Kıvılcım ve Ömer bebeklerine veda etmek zorunda kalmıştı. O anlar sadece onların değil, ekran başındaki herkesin içini parçaladı. Çünkü ortada bunca zaman sahiplendiği bebeğine veda etmek kadar ağır bir acı varken bir de üzerine bebeklerin karışması gibi aklın almayacağı bir gerçek çıktı. Ömer bu süreçte duygularını içine atıp güçlü durmaya çalışsa da aslında onun da içi yanıyor. O sadece Kıvılcım ayakta tutmak için kendini toparlıyor. Kıvılcım ise yaşadığı travmayı tek bir cümleyle anlatamaz. Çünkü annelik hissi bir anda açılıp kapanan bir düğme değil, bebekler karıştı ve Kıvılcım şu an gerçek bebeğine kavuştu. Normalde böyle bir habere oh be dememiz gerekir. Ama Kıvılcım'ın kalbi aynı anda iki tarafa da sızlıyor. Çünkü aylarca Kemal bebek için uykusuz kaldı. Üzüldü, acı çekti. Onu kucağına aldı. Onun ağlamasında panikledi. Hastalığında telaş yaptı. Şimdi bir anda tamam artık bitti demek kolay değil. Zaten annelik sadece doğurmak değil. Emek vermek, bağ kurmak, kendinden vazgeçmek. O yüzden Kıvılcım'ın zamana ihtiyacı var. Bu süreçte Kıvılcım'ın yüzündeki boş bakışları, sessiz kalışlarını, bir an gülüp bir an ağlayışlarını görebiliriz. Hatta doğru olanı yaptım derken bile içten içe kendini suçladığı anlar yaşanabilir. Çünkü vicdan bazen doğruyu bile ağır bir yük gibi taşıtır. Ömer bu süreçte Kıvılcım'ın yanında olacak ve ona vereceği destekle beraber Kıvılcım'ın bu zor günleri daha kolay atlatmasını sağlayacak. Burada Ömer'in yapacağı en doğru şey her şeyi düzeltmeye çalışmak değil, Kıvılcım'ın duygusuna alan açmak, Kıvılcım'ın ağlamasına izin vermek, susmasına izin vermek, kendini toparlayamadığı günlerde onu yargılamamak. Bence yeni bölümde ikilinin daha çok konuşmadan anlaştığı sahneler izleyeceğiz. Ömer'in bir bardak su uzatması bile, Kıvılcım'ın omzuna elini koyması bile bu hikayede çok büyük. Çünkü Ömer ve Kıvılcım büyük bir ayrılık yaşadılar ve yaşanan bu kötü olay ikiliyi tekrar bir araya getirdi. Artık ikisi de birbirlerine ihtiyaçları olduğunu biliyor. Bundan dolayı bu ikilinin daha ayakları üzerine basan bir ilişki kuracaklarını ve bundan sonra ne zorluklarla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, ayrılmayıp birlikte mücadele edeceklerini düşünüyorum. Hatta bu travma onları daha olgun bir noktaya taşıyacak gibi. Ömer'in geçmişteki hatalarının, Kıvılcım'ın hayal kırıklıklarının üstüne bu kez bir gerçek var. Birlikte toparlanırlarsa iyileşecekler. Üstelik ailelerin tepkileri ve gelen yorumlar Kıvılcım'ın yarasını kaşıyabilir. Ömer'in araya girip sınır koyması, bizim acımız bize yeter demesi ikiliyi kenetleyebilir. İzleyiciler de dizide en çok Ömer ve Kıvılcım çiftini seviyor ve bu ikilinin mutlu anlarını izlemek istiyor. Senaristlerin de izleyici düşüncelerini dikkate alacağını ve Kıvılcım'la Ömer'in birlikte daha fazla sahnesini izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama bu sahneler sadece romantik değil, aynı zamanda aile olmayı anlatacak. Belki de yeni bölümde ikili ilk kez gerçekten aynı evin içinde, aynı düzenin içinde birbirine yaslanarak yürümeyi deneyecek. Birbirlerine biz bu işi başaracağız demeseler bile gözleriyle bunu söyleyecekler. Ömer'in Kıvılcım'a yalnız değilsin hissini vermesi, Kıvılcım'ın da Ömer'e ben seni seçiyorum duygusunu hissettirmesi çok önemli. Çünkü bu ilişki artık sadece bir aşk değil, büyük bir sınavdan geçen iki insanın yeniden aynı yola girmesi. Şimdi gelelim Nursema'ya. Son bölümde Nursema ile İlhami tekrar nikah masasına oturmuş ve Nursema'nın kararını, Asil'in bu nikaha yetişip yetişemeyeceğini merak etmiştik. Yeni bölümde Nursema'nın yanıtı evet olacak ve Asil büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Asil'in o anki yüz ifadesi, geç kaldım duygusu, belki de ilk kez bu kadar net bir pişmanlık yaşaması izleyenleri de ikiye bölecek. Nursema İlhami'nin yanına yerleşecek ve ikili arasında sahneler izleyeceğiz. Burada Nursema'nın kendini rahatlatmaya çalıştığını ama içinin tam olarak sakinleşmediğini görebiliriz. Çünkü Nursema'nın kafası karışık ve hatta gönlü Asil'den yana olsa da ben İlhami'nin Nursema'nın gönlünü kazanabileceğini düşünüyorum. İlhami'nin burada avantajı şu,
Nursema'yı olduğu gibi kabul ediyor gibi duruyor. Nursema'nın kırılgan yanını ayıp diye susturmuyor. Onu daha çok dinliyor. Tabii bu gerçek mi yoksa zamanla değişecek mi onu da göreceğiz. Şu anlık yazılan senaryo bir şekilde Asil ve Nursema aşkına bağlanacak gibi duruyor. Ancak burada izleyici tepkileri belirleyici olacak. Eğer izleyiciler İlhami Nursema aşkını benimserse Nursema İlhami aşkını dizimizde izleyebiliriz. Açıkçası Nursema dizinin başından beri bastırılmış duygularıyla mücadele eden bir karakter oldu. Zaman zaman Nursema'yı cesur bir karakter olarak gördük. Ancak bu cesur hamleler Nursema'yı mutlu etmek yerine daha da üzdü ve aradığı aşkı bir hayli bulamadı. Hep bir şey eksik kaldı. Ya aile baskısı vardı, ya yanlış zaman vardı, ya da kalbiyle aklı birbirine girdi. Belki de bu kez cesur olmak yerine sakin kalmayı seçerse, yani sürekli yangın yerinden çıkıp başka bir yangına koşmak yerine İlhami'nin yanında güvenli bir liman bulmayı denerse gerçekten mutlu olabilir. Çünkü bazen mutluluk büyük bir fırtınayla değil, küçük bir huzurla gelir. Ama tabi Nursema'nın kalbi Asil'e dönükse İlhami'nin tüm çabası bile bir noktada duvara toslayabilir. O yüzden bu hikaye daha çok su kaldırır. Burada sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Sizce Nursema kimi seçmeli? İlhami mi yoksa Asil'i mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtin. Çünkü bu iki seçenek de Nursema'nın kaderini başka bir yöne çeviriyor. Asil'i seçerse büyük bir aşkın peşinden koşacak ama yine de o aşkın bedeli ağır olabilir. İlhami'yi seçerse belki daha sakin bir hayatı olur ama içindeki keşke duygusunu susturabilir mi? İşte asıl soru bu. Başak ve Fatih cephesinde ne gibi gelişmeler göreceğiz? Başak ve Fatih dizinin en belirsiz çiftlerinden desek yanlış olmaz. Son bölümde gene yakınlaşsalar da sonrasında boşanma gününün yakınlaşması Başak'ın gerginleşmesine sebep oldu. Başak'ın en büyük korkusu şu: bu evlilik biterse ben ne olacağım? Çünkü Başak bir yandan güçlü görünmeye çalışıyor ama diğer yandan kontrolü kaybetmek istemiyor. Özellikle Fatih'in Başak'ı kıvılcımlara götürmemesi Başak'ın bozulmasına sebep oldu. Açıkçası burada Fatih'in haklı olduğunu düşünüyorum. Fatih, Başak'la gerçekten evli olsa götürebilirdi. Ancak şu an sahte bir evliliği Kıvılcım'ın bu zor zamanında oraya getirmesi Kıvılcım'ı daha fazla etkileyebilirdi ve kaybettiği kızı Doğa'yı aklına getirebilirdi. Yani Fatih ilk kez durumu tartan bir yerde durdu. Bu da izleyiciyi şaşırtıyor. Öte yandan bazı izleyiciler Başak ve Fatih sahnelerinde Fatih'in tepkilerinin eski Fatih'e karşın tamamen zıt olduğunu düşünüyor. Biliyorsunuz ki Fatih karakteri değişti ve artık başka bir oyuncu canlandırıyor. İzleyicilerin bu tepkilerinde haklı olduğunu düşünüyorum. Eski Fatih daha gergin, daha fevri, daha sert bir karakterdi. Yeni Fatih ise daha uzlaşmacı, daha sakin, daha çok konuşarak çözmeye çalışan bir profil çiziyor. Ama burada ne istiyoruz bu önemli. Eski Fatih gibi sevdiği insanı üzen, onu aldatan, sürekli hata yapan bir karakter mi izlemek istiyoruz? Yoksa sevecen, empati kurabilen, değişen bir Fatih mi? Bence dizinin asıl sınavı da burada. Fatih gerçekten değişti mi? Yoksa sadece yüzü mü değişti? Eğer senaryo Fatih'in değişimini destekleyecek şekilde ilerlerse Başak'la olan bağları da farklı bir noktaya gidebilir. Öte yandan bu ikili boşanma sürecinde boşanma aşamasına kadar gelecek olsalar da ne Fatih ne de Başak birbirlerinden vazgeçemeyecek ve boşanmaktan vazgeçecekler. Ama bu vazgeçiş mutlu son mu olur yoksa ertelenmiş bir kriz mi? Onu yeni bölümde daha net anlayacağız.